Herkese merhaba. Bugün İstanbul'un en canlı, en tarih kokan semtinde Eminönü'ndeyiz. Osmanlı'nın asırlık çınarlarının yer aldığı Gülhane'ye geldik. Hadi gezimize ortak olun. Came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came, country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff link, something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Artist out the ranch, I just told you that I'm bout it. I might take offense if you tell me that you doubt it. That's just what it is, yeah, I'm known to make it rowdy. Then I'm for the fit, and I drive a wide body. Who you know, but like this, nobody. Can't go slow, I gotta hit that body. I'm the top, for the top, I can't never take a break. Yeah, I'm hot, and you not, that's why all my records bang. Oh, it's been a long, hard road, gotta go home. Yeah. Oh, and I know you love the way that I'm gon' keep going. Yeah. Came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't Şu an never take it. Gülhane'den, alt kapıdan Sarayburnu tarafından giriş yaptık. Bugün hep beraber ufak bir tarihi gezi yapalım dedik. Biz burayı çok seviyoruz. Niye bilmiyoruz, habire kendimizi burada buluyoruz. Evet, hep sürekli buraya gelmek Çok istiyoruz. Çünkü çok huzurlu ve çok keyifli bir Evet. yer burası. Yani Sarıyer'de de orman var ama burası belki tarihi yarımada. Evet. Aslında gerçek İstanbul burası. Biz Osmanlı zamanındaki aslında İstanbul, sur dışı. Biliyorsunuz Gülhane Parkı Osmanlı'da has bahçe. Yani sultanlar burada at binermiş. İşte padişahlar eşlerini burada gezdirmiş. Çoluk çocuk burada gezermiş. Meşhur Bayağı büyük bir arazi. Muhteşem Yüzyıl izleyicileri o has bahçeye gidelim dedikleri yer burası. Bizim 90'larda çocukluğumda da hatırladığım kadarıyla burası şeydi, hayvanat bahçesi gibi bir şeydi. Aslan, sırtlan, ceylan ne ararsan bunların hepsi var. Şimdi burası dediğim gibi Osmanlı'nın has bahçesiydi. Hemen burasını görmüş olduğunuz yerde Topkapı Sarayı. Bakın kapı girişi, şurada böyle kapı girişleri var. Artık kendileri zamanında nereden giriyorlar bilmiyorum ama mesela bir tane şurada var, bir tane geride var. Büyük ihtimal işte Sultan Kapısı, işte Padişah Kapısı gibi falan filan diye ayrılıyordur. Buranın bir de Çok iyi. en güzel şeyi buranın içeride rengarenk papağanlar var. Bir rivayete göre işte bilmem kaç yılında, bakın sesini duyduğunuz şey papağan. Bu karga. Çok böyle değişik. Hemen tepemizde çekebilirsek çekeriz onları da. Her şey. Bak uçuyor. Gel ilerleyelim. 90'lı yıllarda işte bu papağanların ticareti yapılıyormuş. Girişte de size çektim aslında. Birçok ülkede varlar. Tarım zarar veren sincapları vesaire işte destekleyerek bunları yiyen şeyleri, hayvanların dengesini sağlıyorlarmış. Burada kaç çeşit kuş var acaba? Bilmiyorum. Biz Çok bir yeşil papağan gördük. Yeşil papağan var, martı var, leylek var, karga var, serçeler var, ispinozlar var. Ama Bu yeşil papağanlar da zamanında buraya şöyle gelmiş. Bir rivayete göre İstanbul Boğazı'na hayvan pazarlayan bir gemi oturmuş, karaya oturmuş. İçindeki bak, ispinoz. Karaya oturmuş. İçindeki papağanlar da işte ölür diye zamanla salmışlar. Onlar işte İstanbul'a böyle gelmiş. Buralarda yuva yapmışlar. Gülhane'nin içerisinde yaşıyorlar ama görmeniz lazım. Rengarenk kuşlar. Bugün her zamankinden de daha boş, kalabalık değil. Evet, İstanbul artık herkes yavaş yavaş tatile gitmeye başlamış. Çok sakin. Lale zamanı ne zamandı? Bir ay önce miydi?
Yani lale zamanı Mayıs ayı gibiydi galiba. Mayıs mıydı? Nisan-Mayıs Onu arası yazarım alta. Lale zamanı olduğu zaman rengarenk laleler oluyor. Her yere laleler ekiyorlar. Tıklım tıklım oluyor. Aynı zamanda da Emirgan Korusu'nda da var, burada da var. İki tarafta da laleler oluyor. Mevsimi geçtiği için kaldırmışlar. Bir de arkadaşlar buraya kamu kuruluşlarının araçları dışarısında araçla giremiyorsunuz. Kapı girişine de araçla gelebiliyorsunuz ama burada bir herhangi bir otopark vesaire hiçbir şey yok. Metrobüs yani tramvay, toplu taşıma kullanırsanız buraya gelirken rahat edersiniz. Etrafta park sıkıntısı, otopark sıkıntısı var. En rahat tramvayla gelebilirsiniz. Aynen. Direkt Gülhane'nin kapısında iniyorsunuz Aynen. zaten. Kapısında arka tarafında iniyorsun. Evet. Biz Gülhane Sarayburnu tarafından girdik. Biz motosikletle gelip aşağıya atıyoruz motosikleti. Sonra buradan yürüyerek işte Topkapı Sarayı vesaire nereye gideceksek oraya doğru gidiyoruz. Burada Ayasofya Yerebatan Sarnıcımız var. Sultanahmet Meydanı'nda Sultanahmet Camii var. Arka tarafında Topkapı Sarayı var. Böyle gel aşağı taraftan gidelim. Bir de eskiden burada çok fazla yemek yiyebileceğiniz ve çay kahve içebileceğiniz yerler de yoktu. Yeni yerler yapmışlar. Evet, Beltur'un yeri var Aynen. burada. Şurada gösteririz şimdi. Beltur kafe yapmış içeriye. Ama daha ekonomik olmasını bekliyoruz. Önceden Beltur dediğiniz zaman diğer restoranlarla, meşhur restoranlarla fiyat konusunda fiyat performans yapardı. Ve insanlar bunu tercih ederdi. Ama artık neredeyse o meşhur markalar diyeceğimiz markalarla aynı seviyelere geldiler fiyat olarak. Teşekkürler. Burası Gülhane'nin ana caddesi. Böyle başından Sarayburnu'ndan girdiğiniz gibi dümdüz hiçbir yere sapmadan yukarıya doğru çıkarsanız Topkapı Sarayı'nın girişine yönlendirecek sizi. Hemen size bahsetmiş olduğumuz Beltur'u da gösterelim. Beltur karşıda görmüş olduğunuz üzere böyle bir yer açmış kendine. Hemen burası Beltur. Ama bugün çok kalabalık. Burada içeride tuvalet vesaire de var. Ağaç önemli bir şey ya. İnsanların gölgesinde bak, herkes gölgesinde oturuyor. İstanbul'da o kadar çok az ağaç var ki. İnsan hasret kalıyor böyle yerlere. İşte korumamız lazım. Kesinlikle. Zarar vermememiz lazım. Çünkü hasret kalıyorsun dediğin gibi. Şimdi meşhur yukarıya asıl girişe geldiğimiz yerde böyle bir süs havuzu var. Böyle oturup burada su sesi dinleyip rahatlayabilirsiniz. Güzel. Şıkır şıkır. Geliyorum buraya. Her şey çok güzel. Ama hiçbir şey senden güzel değil be hanım. Bebişim duymuyor. Videoyu izleyince duyar artık. Ben yine her zamanki gibi. Evet bakın böyle. Hemen surların olduğu yerlere geldik. Yavaş yavaş çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Topkapı Sarayı bahçesine doğru gidiyoruz. Yani burada İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne giden bir yol var hemen girişte. Böyle gişesi burada, biletini buradan alabiliyorsunuz. Şimdi buradan Gülhane'den çıktığınız gibi hemen çıkış kapısını gösterelim size. Gülhane'den çıktığınız gibi şöyle kapıları görüyorsunuz. Bakın şurada şöyle bir tabela var. Böyle burası Gülhane'nin arka tarafı, asıl girişi burası. Hemen şu yokuştan yukarıya çıkarsanız çok güzel fotoğraflar çekilebileceğiniz tarihi evler var. Hemen bu sokaktan devam edelim. Duduver. Böyle Arnavut kaldırımı bir yoldan çıkıyorsunuz.
sokak benim çok hoşuma gidiyor. Harika. Bir de çok güzel mekanlar var burada. Evet. Ama buradaki mekanlara oturmadan önce muhakkak kapıda menülerini bir kontrol edin. Bildiğiniz üzere turizmin yoğun olduğu bölgeleri restoranlarımız ve işletme sahiplerimiz sever. Biz seninle geçen sene burada bir yere oturmuştuk. Pide mi yemiştik, ne yemiştik? Yani yediğimiz yemek 400-500 lira bir şeydi. Kola 300 liraydı. Evet. Hayır. Bayağı pahalıydı. Böyle şeylerle karşılaşabilirsiniz. O yüzden Su da pahalı gerçi. evet, oturmadan Hani- önce abi her yerde bakacaksın. Bunun ayıbı yok. Açacağım menüyü, Öyle. bakacağım. Biz alışmışız. Aman işte hesap yapmayalım, ekonomi yapmayalım falan filan. Bir yerden canlı müzik sesi geliyor. Portofino çalıyor. Sokak çok güzel ama ya. Solia Garden. Butik bir kafe, güzel. Arkadaşlar bu evleri Yenilemişler. zamanında kim verdi bilmiyorum. İşletme hakkı Hilton'a verilmiş. Her eve ayrı ayrı isimler Aynen, verilmiş. evler inanılmaz güzel. Kesinlikle. Çok güzel. Şimdi geçen biz kendi aramızda şunu tartıştık. Dedik ki Mesela burası lavanta mesela eviymiş. aynen lavanta, lavander, Hacı Sofya Meşin yazıyor üstünde. Yeşil ev burası. Ya biz dedik ki eğer burası bir otelin işletmesine verilmeseydi acaba hala bu kadar güzel ve korunaklı kalır mıydı? İlk günkü gibi duruyor hala. Bence kalmazdı diye düşünüyorum. Bence de kalmazdı. Yani şey de çok büyük ihtimal burası bir derneğin vesaire. Şimdi o zamanlarda tarihçiler tabii daha iyi bilir. Ben şu an sadece uyduruyorum. İşte burası saraya yakın olduğu için büyük ihtimal burada hep sarayda görevli, işte büyük devlet adamları falan oturuyordur. İşte bak buranın adı Orkide. Bu yolda zaten Topkapı Sarayı'nın girişine Aynen. çıkıyor. Ana kapısına. Babı Hümayun Kapısı, buraya Saltanat Kapısı deniyor. Ayasofya Camii'nin hemen arkasında. Bundan sonra Babı Selam Kapısı var. Selam Kapısı olarak geçer. Orta kapı. Girelim içeriye. Buraya biletsiz giriş yapabiliyorsunuz. Ama belirli bir yere kadar. İşte orta kapıya gelene kadar giriş yapabiliyorsunuz. Evet, şimdi böyle bir X-ray'den geçiyorsunuz ve içerideyiz. Görmüş olduğunuz üzere. Böyle bir girişi var. Şimdi bu içeride ileride bahsettiğim Babı Selam Kapısı'na kadar, orta kapıya kadar gidebiliyorsunuz. Birinci avluyu bitirip bilet kontrolünden geçtikten sonra karşınıza çıkan iki yanında kuleleri olan o meşhur görkemli kapı. Oraya doğru gidiyoruz. Ondan sonra da üçüncü kapı Babı Saadet. Babı Sade diye geçer. İkinci avlunun Divan-ı Hümayun'un hemen ilerisinde yer alıyor. Kurşunlu kapı. İşte bundan sonra padişahın özel alanı, üçüncü kapıdan sonra. Buraya müze kartla giriş yapabiliyorsunuz. Rahat rahat. Burada da müzeye ait kahve içebileceğiniz bir yer var. Şöyle gösterelim. Yine full. Yine full bırak, kapı girişine bak. Tıklım tıklım. Bugün herkes Topkapı Sarayı'nı gezmeye gelmiş. Oo, gişe kuyruğuna bak Burak. Hı? Gişe kuyruğu. O turist kuyruğu galiba. Normal kuyruk da fena. Bak. Allah Allah. Evet. Burası Topkapı Sarayı'nın alt kapısı. Gülhane'ye çıkan. Ha, yok. Aya İrini Kilisesi'nin müzesiymiş. Aya Aya İrini Müzesi. Kilisesi de zaten burası. Aynen. Çok eski bir kilise.
Şimdi bu Eyüp Sultan'da bilmem ne Çinilerini işte Deccal'e benziyor diye kazıyan abiler var ya günümüzde. Evet. Bak şimdi senin ecdadın, burası ecdadın evi, Topkapı Sarayı. Bak içeride kilise var. Anladın mı? Yıkmamış adam. Hasar vermemiş. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'nın içindeki çinileri söküp çöpe atmayı bilmiyor muydu? Yakmayı, yıkmayı bilmiyor muydu? Niye? Onun bir değer olduğunu kabul etmiş. Sıvayla kapatmış. Zamanında açılmak istenirse açılır diye, hasar verilmesin diye. Neydi? Horasan harcı mıydı? Bir harçla kapatıyorlar. Bak, sonradan müze olarak açıldığı zaman, onları kazıdıkları zaman altındaki çiniye hiçbir şekilde zarar gelmemiş. Evet. Yani müze tepesinde bak hilal var. Zamanında kiliseymiş. Yazmış oraya işte. Aya yerini. Evet bak hemen yanındaki darphane amire, yanında da kimyahane var. Sen burayı bu değerler var diye zaten fethediyorsun. Düşünsene İstanbul'un içi boş. Bomboş. Evet. Niye burayı fethetsin ki adam? Anladın mı? Burada bir halk yaşıyor, hiç de bir şey yapmamış. Kara toprak. Adam zaten böyle şeyler için. Buranın kıymetli olduğu, buradaki Burası çok çok güzel kıymetli. değerler olduğu, içeride tarih, o tarihi şeyler olduğu Kaç için. medeniyet geçmiş bu topraklardan. aynen, bu ne kadar önemli. Bak şimdi alt tarafta size gösteririz. Adamlar altyapı çalışması yapıyordu. Hemen şurada girişte, kapının girişinde altyapı çalışması yapıyordu. Bilmem kaç sene önce. Ben buraya binlerce kez girmişimdir içeriye. Abi bir anda adam o kazı yaparken altında medeniyet buldu. Sol taraf komple şu an çevrili. Yani kazı daha devam ettirirse devam ettirilir. Altından neler çıkacak kim bilir. Aynı şekilde şey de öyle. Ayasofya'nın girişi de öyle. Bak geldim, burası Topkapı Sarayı. Gördün Topkapı Sarayı'nı. Burası meşhur. 3. Selim'in Aynen. yaptırmış olduğu Ha, harika bir çeşme. çeşme. Bir burası, bir de Kılıç Ali Paşa'nın orada vardı galiba. Avrupa'nın mı dünyanın mı ne en büyük çeşmesi diye geçiyor. Evet. Bak geldin hemen sırtını Topkapı Sarayı'na verdin. Yürüdün. Bak bu karşı taraf Kültür Turizm Bakanlığı tarafından komple çevrildi. Burada çalışma yapılırken burada bir kazı bulundu. Şimdi oranın açıklık varsa biraz açıklıktan şeyi de gösteririz. Bakın hemen sağımızda Ayasofya Müzesi. Ayasofya Camii çevir. Müzeydi, cami oldu. Bence iyi oldu. Burada minareler, Ayasofya'nın bildiğiniz üzere kubbesi sorunlu. Zamanında çok yakılıp yıkılmış. İşte Mimar Sinan tarafından kubbe tamir edilmiş miyim? İşte bazı yerler başka mimarlar tarafından tamir edilmiş. İşte buranın iki kapısı var. Burası turist kapısı. Turistler buradan giriyor. Buradan yerli insanlar giremiyor. Türk vatandaşları buradan giremiyor. Buradan arka taraftan balkona çıkabiliyorlar. Çünkü aşağıda ibadet var. Evet. Şimdi çatı tamamen artık koruma altına alındı. Çatı değişmek üzere. Ama buranın dönüşüm projesine yaklaşık 150 yıl mı 200 yıl mı ne vermişler? Çünkü bildiğiniz üzere bu çatı zamanla aşağı doğru basmaya başlamış. Sorunlu bir yapı. İşte bizim ecdadımız buraları korumuş. Bakın burası hemen söylediğim yer. İstanbul Fatih 58 ada Pir Parsel arkeolojik alanın restorasyon uygulaması yazıyor. Arkeopark diye geçiyor. Önceden görebiliyordunuz içeriği. Şimdi tamamen kapatmışlar. Bir açıklık varsa aslında iyi olur. Burada bir yerde de Şehzadeler Türbesi vardı. Neredeydi Şehzade? Şurası olabilir mi? Evet, orası kapanmış. Kapalı restorasyon. Restorasyona girmiş. Bak, Enseme doğru. burası eski hali. pisledi. Bak fotoğraf burada, burası eski hali. Görmüş olduğunuz şu tavan artık bir tarihçi var, Talha Ulel diye, buranın çatısına çıktı. Bu çatının içerisindeki kurşunlar, hava delikleri yanlış bir şekilde tadilat edilmiş. Şimdi burayı komple söküp düzgün bir şekilde mirasa uygun şekilde yapacaklar. Bu minarelerin, kolonların hepsi şu an
tamir ediliyor. Evet, burayı çekemeyeceğiz herhalde. Arkeopark Komple kapalı çünkü. komple kapatmışlar. Aralık yok mu hiç aralarında? Hiç aralık bırakmamışlar. Komple kapamışlar. Benim boyum yeter mi acaba oraya? Elimi kaldırsam. Ver bakayım. Just in İstanbul. Çekebildim mi bilmiyorum. İlayda'nın çok sevdiği bir çeşme var burada. Evet. Burayı Hürrem Sultan yaptırmış. Burada insanlar aşevi maşevi falan filan da buradaydı galiba. Bu arada hamamın içi de çok güzel. Ben gitmek istiyorum hamama. Çok Hiç iyi. gittin mi hamama? Küçükken gittim. Bir kere gittim sadece hamama. Daha da hiç gitmedim ama gitmek istiyorum. Tamam. Özellikle buraya gelmek istiyorum. Hamamı çok iyi. Ya bir çeşme bu kadar tatlı olabilir mi ya? Baksana. Bakın çeşmenin zarifliğine, güzelliğine Çok bakın. güzel. Bakın. İsterdim böyle bir çeşmem olsun. Ama Çok zarif. artık ne yazık ki musluğu yok. Büyük ihtimal şöyle geliyormuş. Ne içinde ne yazık ki çöpler var. Büyük ihtimal şuralardan böyle sular akıyordu şöyle. Ama artık hiçbir şey akmıyor. Hürrem Sultan Hamamı erkekler bölümü, kadınlar bölümü. Evet, şimdi size Sultanahmet Camisi'nin içeriye girdiğimizde minarelerinin hikayesini anlatacağım. Burasının minareleri çok meşhur, hikayesi de çok meşhur. Şöyle bir girişi var, girişi çok güzel. Yabancılar buraya Blue Mosque diyebilir. Girişi böyle, çok güzel, çok aslında buraya hafta içi çok erken saatlerde gelseniz. Ve çok büyük. Burada böyle süs havuzu var ama bu da çalışmıyor. Keşke çalışsa. Bunun içine Asılma yavrum. bunun içine hep para atmışlar. Şey mi burası? Roma mı burası Dilek? Euro var içerisinde hep. Şimdi Sultanahmet Camisi'nin avlusunun içerisindeyiz. Böyle görmüş olduğunuz üzere gölgelerde seriniyor insanlar. Ben de serinliyorum. Bir Size de bak bu dönemde mesela ne kadar insanlar her detaya dikkat etmişler çizerken, yaparken. Mesela bizim şu anki dönemimizde böyle bir şey yok. Estetik yok, işte sanat yok. estetik kaygısı varmış o zaman. Şu an estetik Ama kaygısı ne yok kadar ki. güzel bir şey bence. Şu an hiçbir binada bu kadar detay, estetik bulamazsın. Evet. Dümdüz. Her yer el işçiliği, çatısından varaklarına, şartına, cürtüne kadar. Zamanında burayı Sedefkar Mehmet Ağa yaptı diye biliyorum. Sultanahmet ona yaptırtıyor burayı. Baksanıza kapı bile çok güzel ya. Evet. Böyle Buranın- kapı var mı şu an? Yok bence baksana. Ne kadar güzel kapısı. Çok önemli. Buranın minareleri, 6 tane minaresi var. Bir rivayete göre Sultanahmet buranın minarelerini yaptırırken altın minare istemiş ama Sedefkar Mehmet Ağa 6 minare yaptırmış. Hatta aralarında öyle bir şey olmuş ki şey söylemiş. Yani neden altın değil de 6 minare? İşte o zamanki kıvrak zeka vesaire savaşların durumu, bütçe olmamasından kaynaklı. Bir de Mekke'deki camide 6 minare olmasından kaynaklı normalde 6 minare yapılamıyormuş İslam'a göre. Sultanahmet oradaki camiye bir tane daha minare diktirmiş. Orası 7 olmuş, burası 6 kalmış. Bu da böyle bir bilgiydi. Ne yaparsanız yapın. Ama cami çok iyi değil mi? Cami mükemmel. Bak caminin tavanını göstereyim size. En ufak ayrıntıya bile dikkat Bak. etmişler ya. O
O kadar Şöyle. güzel, o kadar zarif ki. Ya. Şu sütunların detaylarına bak mesela, ne kadar zarif. Bak her bir çizgisini özenle yapmışlar, baksana Evet. detaylı. Çok güzel. Muazzör. Harika. Bir de şeyi çok seviyorum. Süleymaniye Camisi. Bir orası bir burası beni. Süleymaniye Camisi'ni çünkü Mimar Sinan yaptı. Osmanlı'nın en ünlü mimarı. Evet, orası da çok güzel. Orası- Burası da çok güzel. Kalfalık eseri miydi? Ustalık eseri Selimiye. Selimiye. Kalfalık eseri Süleymaniye. Çıraklık eseri de neresiydi? Hatırlamadım. Çıraklık şeydi galiba, Şehzade Camii. Şehzade. Hatta orada yaptığı hatalar var camide. Çok bahsedilir. YouTube'da izlemiştim sonra. Yalnız hatası bile çok güzel. Evet. Orası bir ahşap vesaire, öyle değişik bir cami orası da. Evet. Ama buranın ambiyansı çok güzel. İnsanı rahatlatıyor gerçekten. Burası caminin çıkışında şöyle bir pencere. Vallahi bilmiyorum şu an ama benim tahminim şu. Burası bence insanların sadakasını bıraktığı yer. Öyle duruyor. İnsanlar böyle şuraya sadaka bırakıyormuş. Bence birileri alıyormuş gibi bir şey düşündüm. Bakın yerlere bakın. Burası mermer. İnsanlar basa basa erimiş mermerler. Kapının detayları peki. Çok güzel. Vay. Ay köz mısır ne kadar güzel koktu. Ya süt mısır nasıl 70 lira olabilir ya? Abi markette 20 liraya satılıyor. Marketteki adam da kâr ediyor. Evet, Burak'ın en sevdiği şey mısır. Ya mısır için ölebilirim ya. Bayılıyor mısıra. Evet bakın. Hemen karşıya çevir. Dön bana kameraman. Bakın bu karşı taraf Abim bir dakika. meşhur Pargalı İbrahim'in evine geldik. Yalnız burayı ben çok beğeniyorum. Şu an burası İslam Eserleri Müzesi oldu. Ama zamanında bir devrin en yüce padişahının, sadrazamının eviydi. Gişeden yine tiketi buradan alabiliyorsunuz. Artı müze kartınız varsa buradan girebiliyorsunuz. Balkon kısmı yeter. Evet. Ya mükemmel içerisi. Oraya da girmeyelim. Biz şimdi yapmayalım. Çünkü Gel. Sultanahmet gezimizin meydanında devam ediyoruz. Şimdi burayı göstereceğim size. Buranın eski görüntülerini de atacağım size. Burası önceden hipodrom meydanıydı. Burada gladyatörlerin savaş yaptığı bir koca şöyle etrafının komple surlarla dönüp seyircilerin oturmuş olduğu yerdi. Hatta bugüne kadar kalan kalıntılardan sadece bunlar var. Görmüş olduğunuz üzere. Bunları detaylarını da çektik. Onları da sizle paylaşırız. Eski görüntülerini de sizle paylaşacağım tekrar. Çok tuhaf. O zamanlardan bu zamana kadar bunların gelip hipodromun yerin altında kalması. Hatırlıyor musun? Sen de bir tane belgesel izlemiştik. Şu an Sultanahmet Meydanı'nın şu an altımız at barınakları falan. Ama yerin altında kalmış. O kadarı korunamamış. Hatta sol tarafta bazı yerlerde bazı kalıntılar var. Ama buranın altı da, yani buranın Ayasofya'nın altı da üstü kadar, altı da çok önemli. Bunu tarihçiler bilir. Birçok olduğu söyleniyor altında. YouTube'a yazarsanız zaten o kalıntıları da görüyorsunuz. Şurası kime hediye edilmişti? O çeşmeyi de gösterelim. Bir tane burada Alman kralı mı, Alman prensi mi, bizim son zaman padişahlarından bir tanesine bir çeşme hediye etmiş. O çeşme de burada hemen Sultanahmet Meydanı'nın girişinde, Ayasofya önünde de bahsetmiş olduğum
bu çeşme. Ve hala bu çeşmemiz aktif. Tavanı komple altın varaklarla kaplı. Bakın böyle. Şurada yabancı bir şeyler yazıyor. Almanya'da yaptırılmış, buraya hazır olarak getirilmiş. Doğru biliyormuşuz. Sultanın Sultanı. tahta çıkacağı zaman getirilmiş hediye olarak. Ama hangi sultanı? Onu bilmiyorum. Ya, onu bilmiyorum da 29 yaşındayım. Duymuş Ama oldum. sonuçta ne amaçla getirildiğini biliyoruz değil mi? Önemli olan bu bence. Aynen. Evet, gezimize Sultanahmet Meydanı tarafında mola vererek, limonata içerek devam edeceğiz. Nereye gidiyoruz? Belediye tesisine. Hemen şurada Ersoy Büfe'nin arka tarafında belediye tesisi var. Burada güzel bir soğuk limonata içelim dedik. Fatih Belediyesi'nin kahve hanı. Burada kahve içebiliyorsunuz bu şekilde. Yemek de var, her şey var. Sen güzel bir yerde otur. Ben geliyorum. Limonata mı? Evet. Elif'in böyle bir mola verdik. Limonata molası. Şimdi Sultanahmet Meydanı'ndan meşhur Sultanahmet Köftecisine doğru gidiyoruz. Ve İki kişiyiz evet. Tamam. şu an böyle. Biz bir tane piyaz rica edeceğiz, iki tane de porsiyon köfte rica edeceğiz. Zero. Bir tane. Şimdi köftemiz bu şekilde. Sonradan şöyle acılı ezme koyuyorlar. Böyle bir piyaz söyledik. Yani böyle. Sabırsızlıkla yemek yemeyi bekliyor yine. Sabırsızlıkla köfteyi bekledim. Bir bak bakalım tadına. Ben seviyorum bunun köftesini. Nasıl? Güzel mi? Abi bak buraya da gelseniz şu turşu var ya, şu turşu. Sadece şu turşu için buraya geliyorsun. ...200 ızgara köfte 1240, bir fasulye piyazı 180, bir kutu kola 100. Toplam 1520 TL. Çok para. Haydi. Aynı paraya, hatta daha azına cağ kebabı yiyorsun baba gibi. Kesinlikle. Ama köfte için fazla. Bence de fazla. Meşhur kuş pazarı ve yeni camini göstereceğiz size. Bu mısırcılar şey herhalde ya, mısırcılar tarikatı. Hepsi 70 lira. Önceden farklı farklı fiyat Ben de yazarlardı. köz mısır çok seviyorum. Abi mısır şey diyorlar ya, bu eserler benim bebeklerim. Hiçbirini ayırt edemem. Benim için mısır öyle. Bardak Evet, mısır, sen bayağı seviyorsun mısırı. bardak mısır çok iyi. Köz mısır çok iyi. Haşlanmış mısır çok iyi. Mısır çorbası çok iyi. Ben mısıra alakalı her şeyi severim. Bence dünyanın en güzel şeyi patates kızartması ve mısır. Yerebatan sarnıcı böyle. Sarnıcın girişi. Yine her zamanki gibi önünde böyle bir sıra var. Hemen böyle karşıda Ayasofya. Ayasofya'nın karşısında
Yere batan sarnıcı var. Gözlemeci teyzeler boşta. Aa. İlayda'yla böyle şey yapıyoruz, hayal ediyoruz. Diyorum ki bir tane benim önüme o tahta şeylerden, yufka açma şeyinden. Bir tane İlayda'nın önüne, ikimiz de beyaz önlük kukuleta önlükle. Böyle bir yandan biri açacak, bir yandan biri yapacak. Tam bizlik. Ben açarım. Sen Sen pişirirsin. açarsın, ben pişiririm aynen. Destek atarım sana. Bir tane video var ya, elini ayağına sağlık teyzem diye. Aynen. Kadın yufkayı atıyor böyle, şılak ayağına çarpıyor. Videoyu bulursam atarım. Hemen karşı taraf meşhur Babali Kapısı. Girişi mükemmel. Babali yüksek kapı demek. Bak tavandaki varağı çek. Bu Osmanlı zamanındaki ya Amerika'daki Beyaz Saray var ya. Beyaz Saray gibi. Yönetim binası gibi düşün burayı. Yönetim binasıymış burası. İnanılmaz ihtişamlı bir yer. Bakın tramvay bu mesafeden geçiyor. Vallahi çarpabilir. Hemen dibi. Buradan geçerken dikkatli geç. Metin Yavuz, Metin, MasterChef evet, şampiyonu. Meşhur MasterChef Metin'in yeri. Meşhur cağ kebapçısı da hemen şurada sol tarafta. Gel oraları da gösterelim. Oradan içeriden gidelim. Olur. Bakın. Meşhur cağ kebapçısı burada. Daha demin bahsettiğim şey. Müthiş bir rabarba var. Dilibe köftecisi. Burası da çok meşhur. Ama bugün kapalı. Bakın böyle önünde kuyruk. Böyle. Hop görüyorsunuz sürekli bir koşuşturmaca var. Ama bir gün gelin deneyin. Güzel ya ama dediğin gibi çok Güzel. kalabalık. Ya gördüğünüz gibi 10 saniyede içerideki Yani yerken yoruluyorum. kaosu görüyorsun. Gerçekten ben orada yemek yerken yoruluyorum. Ya Yemeğin bittiğini unutuyorum yani. geçen gittik işte İlayda'yla. Bir de içeriye aldı bizi. Ay evet, içeride kesinlikle Yani oturmayın içeride dışarıda. giderseniz içeride asla oturmayın. Hem çok Dışarıda sıcak. yoruluyorsunuz. İçeride servis yetiştirmeye çalışıyorlar. Evet. Bir koşuşturmaca var, anlatamam size. Ya tepe şuramdan şöyle şu mesafeden salataları ezmeler falan geçiyordu. Öyleli yani. Ali Usta'nın sokağına geldik. Azar yemeden şöyle yandan kaçalım. Ali Usta da her zamanki gibi böyle çok kalabalık. Abdurrahman diyor bana. Kral yine birilerini azarlıyor. Vallahi ya. Çok değişik bir adam ya. 2 kez ben geldim buraya. Senle geldin galiba. Aynen. Sana çok komik bir şey söyleyeceğim. Burayı keşfeden annem ya. Meşhur olmadan önce annem diyordu ki bana, ya Eminönü'nde bir tane adam var. Herkesi azarlıyor. Avukatlar falan geliyor falan, onları azarlıyor falan. Diyorum ki Allah Allah. Bakın burası da Türkiye'nin çok eski binalarından bir tanesi. PTT müdürlüğü burası. Önceden de öyleydi. İşte İstanbul Radyosu ilk yayınlarına bu binada başlamış. Çok eski bir bina. Hatta hemen şöyle koşayım şuraya. Polat Alemdar bir bölümde. Tam burada. Tam burada. Ne yapıyordu? Kasadan bilgileri alıyordu. Hatırlıyorum o sahneyi.
Nasıl hatırlıyorum ama bu saçma sapan bilgileri. Ya sen Kurtlar Vadisi mi izledin? Demeyin, hepimiz izledik zamanında her şeyi. Sen Kızılcık Şerbeti izleyen sen, videonun başındaki, beni vadi izliyorum diye eleştiremezsin. Kızılcık Şerbeti zaten. Yani 1-2 sezon iyiydi, ondan sonra bozdu. Biz İlayda'yla öğrenciyken hep şu büfeye geliyorduk. Neslihan büfe. Buraya geliyorduk. Burada troll abiler var. Diyorsun ki mesela tavuk döner yiyeceksin. Gidiyorsun diyorsun ki işte abi bana ketçap mayonez koyma diyorsun. Tamam kardeşim diyor. Geliyor masaya bırakırken böyle yapıyor. Buyurun abim bol ketçap mayonezli diyor. Sen böyle açıyorsun ekmeğin içini bir şokla. Meğersem troll yapmış. Bir de şey diyor ya abim buyurun sizi deniz manzaralı yere alayım. Ay evet ya, her seferinde. Bak burası da, buranın kokoreçi de çok meşhur. Kral kokoreç. Orada kokoreç Mükemmeldir yemişliğimiz burası var. da. Hatta yanlış bilmiyorsam burası Yılmaz Erdoğan'la bir bağlantısı var. Akrabası ya da onun. Hatta organize işlerde miydi? Burada bir sahnesi var. Koyduk onu da. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi Eminönü Yeni Cami'nin karşısında bulunan Kuş Pazarı'na gidiyoruz. Hafta sonu açık mı bilmiyorum ama orayı da gösterelim. Meşhur Eminönü balıkçılarını gösterelim. İstanbul'da yaşamayan, bize şimdi basit geliyor ama İstanbul'da yaşamayan, buraları bilmeyen insanlara rehber olmuş olur. Pasajın içine girelim. Oradan Hangi gidelim. pasaj? Mısır Yani Çarşısı. Mısır Çarşısı. Mısır Çarşısı'nın içinde çekim yapmak yasak. Aynen. Giriyorsun içeriye, güvenlik böyle yapıyor. Yönetimi arayalım, bir izin alalım. Ama neden çekim yapmak Bekliyorsun yasak ki? bilmem ne falan. Bilmiyorum, yasak. Yani yasak dedim, izin alman gerekiyor. Gitmeden önce işte Mısır Çarşısı yönetimi herhalde istemiyor içeride çekim yapılmasını, bilmiyorum. Acaba kuyumcular, altınlar vesaire var diyemeyiz. Hani Ya yasak, o da olabilir şey. Güvenlik açısından. Ya şimdi geçen gün ben bir tane video izledim. Abiler kızmasın da yani adam bir yerde çekim yapıyor. Borsanın döndüğü bir yer var. Adam kamerayı tokatlıyor. Bir radar ne çekiyorsun falan filan. Şimdi bu kadar birinin üstüne, kameranın üstüne çullanınca orada yasa dışı bir şey yaptığını düşünüyorsun. Yani bu yönetimde bundan dolayı mı istemiyor bilmiyorum yani. İnsan ister istemez düşünüyor. Ben bir şey bilmiyorum. Alakam yok. Sadece bir tane videoda gördüm. Çekme Biz yorum birader. yapıyoruz Aynen. sadece. Çekme birader. Sen neyi çekiyorsun? Burada çekim yasak. Şimdi insan neden çekim yasak der bir yerde? Gizli bir şey çeviriyorsa çekim yasak der. Kesinlikle ben Yani böyle illegal olmayan bir şey olmasa devam edersin yani. Dondurmacılar beni benden alıyor gerçekten. Ama millet herkesin aklını aldı. Adam yere yattı. Evet, Yeni Cami'ye geldik. Bu cami Safiye Sultan zamanında yaptırılmak için imarına başlanıyor. Ama Safiye Sultan'ın ömrü yetmiyor. Hatta ondan sonrakilerin de ömrü yetmiyor. Çok uğraşıyorlar. Yapımına başlanmış ama yapılamamış. Turhan Sultan bitirmiş. Fatih ilçesi Rüstempaşa mahallesinde bulunan Yeni Cami'nin yapımına 1597'de başlıyor. 1661 tarihinde caminin inşaatı yeniden başlatılıyor. 3 yıl sonra 1664 tarihinde ibadete açılıyor. Safiye Sultan'dan sonra Hatice Turhan Sultan. Kimdi? Kösem Sultan'ın gelini. Burada da abdestler alınıyor. Şöyle. Abdest alma alanı burası da. Yeni Cami Külliyesi, Hünkar Kasrı, Arasta, Mısır Çarşısı, Türbe, Darülküra, Sebil, Çeşme, Sibyan Mektebi'nden oluşmaktaymış. Külliye daha sonra kütüphane, müvekkilhane falan filan. Sibyan Mektebi ile cami avlu duvarı ise günümüze ulaşmamıştı. Sadece cami kalmış. Evet. Şimdi sizi meşhur kuşçulara götürüyoruz, kuşçulara. İstanbul'un bütün civcivleri, kuşları, Kuş besledin balıkları mi hiç? çok besledim.
muhabbet kuşum vardı. Adı Bir tanesi eve gelmişti. Balkonda almadım hiç. Bir tanesini annem almış. Bak çocuk almış mesela bir tane. Hamster Fare almış. Ben de hamsterları Hamster çok almış. seviyorum. Benim de hamsterım vardı bir tane Osman adında. Usman. Güzeldi. Gerçekten. Usman Dembele. Öldüğünde çok ağlamıştım. Ya işte alıyorsun. Aa bak. Cansularla almış. Benim en sevdiğim alan. Botanikçiler. Böyle giride botanikçiler var. Bakın biberler. Ya bunları çoluk çocuğa alıyorsun ya. Çocukken çok iyi. İnsan heves ediyor. Alıyorsun. Ondan sonra ama ölünce çok üzülüyorsun. Şimdi anne babalar biliyor onun öleceğini. Almak istemiyorlar. Sana da söyleyemiyorlar. Diyorlar ki yapmayalım, almayalım falan ama sen diyorsun ki anne alalım falan. Bak şimdi çocuklara bak. Ölünce de üzülüyorsun, travma oluyor. Bak şimdi tavşanlar. Böyle tavuklar var. Altta civcivler var. Tiplere bak. Bir tane alsak mı tavşan? Ne yapacağız? Ilgazla mı oynayacaklar? Şuna bak. Yerim seni ya. Altta civcivler var. Seslere bak. Hadi. Çok güzel. İşte bu insanlar da canlı hayvan satışı olduğu için burada çekim yapılmasını çok sevmiyor. Birkaç kere tepkiyle karşılaştık. Bakın şimdi burada Gülhane'de yakalanmış papağanlar var. Rengi çok iyi değil mi? Ne kuş acaba? Böyle. Burası da. Yine burada da tavşanlar var, papağanlar var, kuşlar var. Aman tanrım. Şifa kaynağı. Seda Sayan'ın falan görselini koymuş. Seda Sayan'ın bundan haberi var mı acaba? Bak. Aa, sülük de böyle bir şey. Nereden topluyorlar acaba bunlar? Geliyor böyle işte. Yapışıyor böyle. Sülükler Sivaslıymış. Sülükler. Sivas sülüğü yazmış ya. Bakın burası Mısır Çarşısı'nın girişi. Hemen şöyle girişini çekelim. Böyle giriyorsun Mısır Çarşısı. 1664 yılında yapılmış. Böyle güzel. Devam ki. İçeriye girmeyelim. Girecek bir şey o. Yanında. Buradaki abiler çok heyecanlı, çok hızlı. Kesinlikle. He? Kesinlikle öyle. Lokum çeşitleri 501 kilo lokum 550 lira diyor. 900 ile 550 lira arası. Evet, Edirne sert yağlı peynir 460. Ezine lüks 450. Güzel fiyatlar. Kilo 170 lira diyor bak lokum. Ölme garantili. Renkli. Kolesterolün dibi. Ne diyor? Lokum çeşitleri. 1 kilo 550 TL. Bak burası meşhur peynirci. Bütün kahvaltıcılar gelir buradan peynir alır. İmalat çünkü burası. 490 lira. Bak şimdi. Afyonköy peyniri 360. Çanakkale Biga 455. Bak gel bunları çek. Çanakkale Biga peyniri kilosu 455 lira. Ezine ekstra yağlı. Şu çok güzel bunun tadı. Ezine kalp. Kalp
Ezine eski yağlı 465 kalp. Buna da kalp. Marketten ucuz arkadaşlar burası. Gerçek. Ve bak tavsiye ederim gelin buradan peynir alın. Bir gün bu adama dedim ki bana dedim ölüm acısı ver. Sana dedi zehir vereceğim. Verdi. Gel içeriye zehir vereceğim. Ağzıma attım hiç zehir mehir değil. Adam diyor ki senin dilin diyor zımpara olmuş diyor bana. Diyor ki nasıl canın acımadı diyor. Evet meşhur kuru kahveci Mehmet Efendi burası. Bir ufak alalım evde var zaten kahvemiz. Sadece paketlemeyi falan insanlar görsün. Böyle sıraya giriyorsunuz. İyi bugün çok sıra yokmuş ama. Aynen. Normalde Böyle fiyatları çek. 77 gram 75 TL, 154 gram 150 TL, 250 gram 245 TL, 500 gram. Arkadaşlar gramı 1 lira. Çok güzel. Gelmişken adettendir biz de alalım. aynen Eve gidince bir kahve yaparsın artık. yaparım. Guatemala. Guatemalacılara selam olsun. Onlar kendilerini biliyorlar. Buyurun. Normalde ben buradan alıyorum kahveyi. İhsan Kuru Kahveci oldu. Bakın burada yağ yapıyorlar. Her şeyin yağı var. Badem yağı, susam yağı, çörek otu yağı. Her şeyi burada yapıyorlar böyle. Bakın taze. Tahin. Bura böyle yukarıya doğru gidiyor. Daha uzun bir taraflara gitmemize gerek yok. Bence de geldiğimiz Bir de- yerden geri dönebiliriz. Bir de balık ekmekçilere gidelim. Şu Mısır Çarşısı'nın içinden geçelim. Burak. Bakın burası Osmanlı'dan kalma burada Ne oldu? Şişko seni. Şişko. Şişko seni. Güzel yapmışsın onu ya. Şişko buraya saklanmış. Ya bu kadar kalabalık bir yerde hayvan sevilmez. Düşün onu kaç kişi seviyordur günde. Dua Meydanı, ahşap ezan köşküymüş burası. Burada otursun Murat. Yoruldum. Burası da böyle Mısır Çarşısı'nın içi. Girilmez dedik ama elimizdeki kamera küçük diye sanırım bir şey söylemediler. Of bastırmalara bak. Yalnız buradaki her şey o kadar renkli ki insan her şeyi almak istiyor. Zaten olayı o ya. Baksana. Evet burası Eminönü Yeraltı Çarşısı. Hemen buradan çıktığınız zaman Eminönü balıkçılarına çıkıyorsunuz. Hemen Mısır Çarşısı'ndan az bir şey yürüyüp Yeraltı Çarşısı'na giriyorsunuz. Burada böyle hediyelik eşyalar satan, gözlük, koku, parfüm. Evet, çakmacı bura. Öyle bu merdivenlerden çıkıyorsunuz. Balık ekmek sonra. Evet meşhur Eminönü balık ekmekçilerin olduğu yere doğru geldik efendim. Böyle göstereyim. Burası baştan aşağı balık ekmekçi. Böyle geliyorsun. Hepsi aynı. Aşağıda tekneler var. Böyle görmüş olduğunuz gibi böyle baştan aşağı böyle bir pamukçular. İşte ülkemizin en büyük sorunu mekana çekmece tayfa. Her yer pamukçu dolu. Böyle arka tarafta tekneler var. O teknelerin oradan balıkları yapıyorlar. Böyle buradan turşu alabiliyorsunuz. Turşu suyu. Bakın böyle şurada teknesi var. Şurada. Şu teknede yapıyorlar. Balık ekmek. Fiyatlar böyle. 330 lira.
Burada Boğaz turu var. Meşhur. Bu Boğaz turunu yapacağınıza karşı taraftan normal şehir hatları Sarıyer vapuruna binin. Aynı şey. Burada boş yere para vermeyin. Böyle burada sıra var. Evet. İçerisi böyle. Karşı tarafta. Turşu suyu mu içsek? Turşu suyu mu? Evet. Canım mı Ben çekti? çok severim. Vallahi canım çok çekti. Alayım bir tane. Hadi turşu suyu alalım. Hadi alalım. Merhaba. Boğaz Köprüsü'nden dönüş ve Anadolu Köprüsü kıyılarını takip ederek Bence Çay içeceğim dedin, turşu suyu içiyorsun. İşte bizde hayat böyle. çay da içerim, turşu suyu da içerim. Hepsine varım. Bak kardeşim, Chanel çantalar 500 lira Chanel çantalar. Bak Ray-Ban gözlükler 250 lira. Niye gidip alıyorsunuz öyle yerlerden? Siz mi akıllısınız? Peki He? lokumların bu kadar tozlu şeylerin arasında olması. Abi diyorum ya sana, ölme garantili. Yani net. Lokumlar ölme Hepsi garantili. açık. 450 lira, 350 lira. Aa bak, şunları hatırladınız mı? Hatırladınız mı çocuklar? Ey gidi. Burada normalde şu tavana asılı helikopterler, papağanlar vesaire şeyler olurdu. Ayakkabılar var. Peki benim burada yürürken turşu suyu içiyor olmam. Gayet normal, bu kadar burada. Bunu mu yadırgadın şu Ben insanların şu an bunu içinde? yadırgadım. Tek fiyat. Her şey 550 lira, 450 lira. Bak, US Polo var, 450 TL. Ayakkabılar, terlikler 500 lira. Bak. Prada var, 150 Tırnak TL. makası. Çok yoruldum. Biraz dinlenmem gerekiyor. Tamam, şu ağacın altında otururuz ya. Orada da oturabiliriz ama Hop. Kedi. Yasemin. Yasemin çiçeğine 1300 lira yazmışlar. Yazarlar. Şurada mı oturalım? Evet. Hadi gel. Şöyle. Bak, simit ağacı. Bak, ağaç simit vermiş. Ya Burak ya. Ben de bakıyorum. ne Gora'da oldu sucuk diye. ağacı vardı ya. Videomuza Gülhane'den başlamıştık. Gülhane'de bitiriyoruz. Biz çok keyif aldık. Umarım siz de izlerken çok keyif alırsınız. Kanalımıza like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atmayı da unutmayın. Ama abone olursanız seviniriz. Motivasyon oluyor. Alta da yorum atmayı unutmayın. Bizi bir yerlere gönderin. Nereye gitmemizi istiyorsanız yorum atın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.